Ben Gülin Kayhan. 1985 senesinde İzmir'de doğdum. Şu anda Leylekköy Gölevi diye bir işletmemiz var, aile çiftliğimiz. Orayı işletiyorum. İlkokulu Bursa'da okudum, İnal Ertekin'de. Ortaokul ve lise İstanbul'da yatılı okudum, Koç Lisesi'nde. Oradan ODTÜ'ye gittim üniversitede. Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de bir sene yüksek lisans yaptım sosyal antropoloji alanında. İngiltere'den sonra da Japonya'ya gidiş. Orada 10 yılım geçti. İkinci bir yüksek lisans uluslararası ilişkiler üzerine ve uluslararası çalışmalar doktorasıyla da 2020 senesine varmış olduk. Bu çiftlik benim hayatımın her zaman önemli bir parçasıydı. İstanbul'da yatılı okurken hafta sonları geldiğimde elimde bir kitap, bir tepesinde göl manzarasına bakarak bir şeyler okumak, yazmak, çizmek. Üniversitede aynı şekilde her tatilde Bursa'ya geldiğimde burası benim bir nevi huzur bulduğum, işte doğanın içine karıştığım, böyle hayaller kurduğum bir yerdi. Ama hiçbir zaman buranın benim bir gün işim olacağını hayal etmiyordum. Ekoturizm çalışırken de, yani üniversitede sosyoloji bölümünde çevre hareketlerinin sosyolojik çalışmasına doğru adım atarken burası benim için köy özellikle bir vakaydı. Ama ben köyün etrafında bir yerde yaşayan biriydim. Aile çiftliğimiz olduğu için hiçbir zaman da işletme olması düşünülmediğinden ne zaman ki 2017'de işte 94 senesinde başlayan bir yer, 2017'de babam buranın geleceğini düşünüp acaba işletme mi olsa burası diyene kadar öyle bir bakış açısı hiç yoktu. Ama çalıştığım konuların burayla örtüşmesi, sanırım o bahçenin içime böyle işlemiş olması, ekoturizmi tercih etmem. Japonya'dan ve akademiden buraya dönerken benim de belki bilinçli bir şekilde düşünmediğim birikmişlikler, buranın güzelliğinin farkında olmak, paylaşılması mı gerekiyor acaba buranın hissi ve ailede de öyle bir fikrin oluşması dönmemde rol oynadı. Yani akademide üzerine kafa yorduğum şeyleri eyleme dökmek gibi bir geçiş oldu aslında. Hani düşünsel dünyadan eylem dünyasına geçiş gibi. Başlangıçta aslında biz aile olarak bu işe niyetlendik ama hiçbirimizde bir restorancılık geçmişi yok. İşletmecilik, herhangi bir işi bir araya getirme deneyimi yok. Aslında o çok önemli bir şey. Yani meslek sahibi olmakla girişimci olmak çok farklı karakter yapılarına sahip olmayı gerektiriyor. Bizler hep meslek sahibi olan, hatta kariyer sahibi olan kişileriz ailede ve ben de kendimi ona hazırlamışım. Hayallerim ona yönelik, işte üniversite hocası olacağım, sabah kalkacağım. Benim mesleğimi bir arada tutan üniversite dediğimiz kurumun unsurları başkaları tarafından bir araya getirilmiş. Evet, bir derslik var, işte öğrenciler var. O kurum yaşıyor, devam ediyor. Onun finansal sürdürülebilirliğini başkaları sağlamış. Benim işim biriktirdiklerimle ve bir ders planıyla o dersliğe girip öğrencilerle bir iletişim kurmak, bir şeyler aktarmak. Şimdi böyle bir işle bir mekanı var etmek bambaşka işler. Şimdi biz hiçbirimiz bunun nasıl bir şey olduğunu bilmeden, deneyimlemeden, çevremizdeki insanların uyarılarına rağmen, hocam ne anlayayım, babama söylenen şeyler tabii bunlar. Ya çok zor iş hizmet sektörü, deli misiniz? Neden böyle bir işe girişiyorsunuz? Denmeleri rağmen aslında böyle bir cahil cesareti mi desek? Ailede öyle bir cahil cesareti olmuş. Ama iyi ki de olmuş, çünkü bu bahçe öyle güzel bir yer ki gerçekten. Paylaşılması lazım. Bizim yaptığımız iş tökezleye işte bir iş yerinin finansal sürdürülebilirliği nasıl sağlanır? Müşteriye nasıl ulaşırız? Personel mutlu bir şekilde, üretken bir şekilde nasıl çalışır, nasıl bir arada kalır? Çok unsuru var gerçekten bu işin yürümesini. Biraz kavga ede birbirimizle, kendimizle kavga ede bazen vazgeçme noktasına gelerek bu işe girişmiş olduk. Bu 3. senemiz işletme oluşunun, buranın, ve bundan sonra da bir şeyler eklenerek aslında devam edecek. Amaç bir mekanı var etmek. Şimdi biz şu an Eski Karaağaç köyündeyiz. Eski Karaağaç mahallesindeyiz. Karacabey ilçesine bağlı ve Avrupa Leylek Köyü bu köy. Avrupa'nın farklı ülkelerinde, işte Hollanda'da, Polonya'da, İsviçre'de, Romanya'da böyle tek bir köy var. O ülkenin leylek köyü olarak seçilmiş. Euronatur diye Almanya'da bir çevre organizasyonuna mensup bu köyler. Bizim de bu ağa katılmamızı sağlayan Uludağ Üniversitesi'nin emekli hocası İsmet Arıcı ve onun eşi Francisca. Ben ilk 2008 senesinde İngiltere'de yaptığım yüksek lisans için bu köyü çalışırken
tanışmıştım onlarla. Ve o zaman öğrendim buranın Avrupa Leylek Köyü olması, leylek şenliklerinin burada düzenlenmesi biraz onların çalışmalarının sonucu. Bahçe 30 yıllık ama düşünürsek işletme çok yeni. 3 yıl. Ve bu 3 yıl aslında hep bir şey eklenerek gitti. Biz önce kahvaltı veriyorduk. Sonra buna öğle yemeği eklendi, akşam yemeği eklendi. Şimdi konaklama hizmeti veriyoruz. Belki de konaklama hizmeti de veren bir işletme olarak daha bir yaşımızı bile doldurmadık. O sebeple büyüyecek çok alan var. Bu beni biraz hem ürkütüyor hem heyecanlandırıyor. Çünkü zaten hazır olmadığımı düşünerek giriştiğim bir işti. Ama zorlandıkça şunu fark ettim. En başlarda diyelim işte 20'li yaşların başında hayalini kurduğum üniversite hocası olmak. Okuyarak, yazarak, anlatarak bir hayat geçirmek yerine şimdi bir mekanı mümkün kılarak o mekanda bunların olmasını sağlıyor olmak çok daha heyecanlı ve beni çok daha fazla insanla bir araya getiren, zenginleştiren bir şey. Ekoturizm çalışırken mesela bir antropolog gibi sosyal antropolojiydi lisans. Orada bir saha çalışması yapman ve o olayın dinamiklerine hakim kişilerle bir araya gelmen gerekiyor. Bunu dışarıdan giren biri olarak yapmaya çalışmanın avantajları da var, dezavantajları da var. Ben şimdi sahanın birebir içindeyim. Hem hala o antropolojik merak devam ediyor bir yandan. Her şey bana çok ilginç geliyor ama ben de dokunuyorum insanlara. Keyifli bir şey. Zorlayıcı ama keyifli ve olanakları sonsuz gibi hissediyorum. Çünkü elimde 30 dönümlük bir bahçe var. Çiftlik hayvanları var. Bunlarla etkileşen çocuklar, yetişkinler, bir köşesinde huzurlu romantik bir an yaşayan çiftler, bir başka tarafta bir çocuk çığlığı. Yani bu mekanı mümkün kıldığımda yaşanacak o kadar çok şey var ki bu heyecanlandırıyor beni. Ve daha çok şey biriktireceğim gibi hissediyorum. Çünkü bu bahçe burada olduğu için çok güzel insanlar geliyor buraya. Yani hayatım birden pek çok yol açıldı, pek çok kesişme mümkün hale geldi. Şunu teslim etmek lazım. Yaptığım iş bireysel bir şey değil. Benden önce birikmiş şeyler var. Mesela babamın 30 yıldır bu bahçeyi bu hale getirmiş olması ve bunu yaparken Musa abi, eşi Leyla abla burada yaşadılar o zaman içerisinde. Bu bahçe onların emekleriyle, babamın hayalleriyle bir araya geldi. Bir birikmiş şeyler var ve bu süreçte birlikte çalıştığım insanlar var. İşte mutfağımız olmasa, salonumuzda çalışanlar olmasa, telefonla cevaplayan, bana yardımcı olan Buse Naz olmasa, Alp olmasa bu iş çıkmayacak. Bir önceki hayatımda başarı ve işin gidişatı bireyselken şimdi çok daha fazla bir ekip çalışması içeriyor ve böyle de devam edecek. Bu bahçeye ne kadar çok insanın yolu düşer ve ne kadar çok insan buraya dokunursa burası o kadar zenginleşiyor. Akademik hayatın bir özgürlüğü vardı. İşte bilgisayarını, kitaplarını alıp gidebilirsin başka bir üniversiteye, başka bir şehire. Şimdi ben o bireysel özgürlüğü bir kenara koyup burada bahçede kalmayı ve bu mekanı mümkün kılmayı seçtim. Bu da farklı bir özgürlük getirdi aslında. Çünkü bir yerden bir yere sürekli efor sarf ederek, planlar yapıp onları gerçekleştirmeye çalışarak değil de bekleyerek, burada kesişen şeyleri bir araya getirip zenginleşerek geçiriyorum zamanımı. Bu da kaderini sev, amor fati ilkesini huzurla benimsememi sağlıyor.